Gurme Vedat Milor, tadı damağımda kaldı dediği lezzetler için farklı mekanları gezmeye devam ediyor. Önce İstanbul Swiss Otel'deki Gaya'ya, ardından Antakya'daki Levan Restoran ve Töç kasabına gidiyor. Eskiden ülkemize gelen her yabancı şef, dünyanın en ünlü şeflerinden biri olarak takdim edilirdi. Basında büyük sansasyon yaratılırdı. Ancak işin doğrusu başkaydı. Bu şeflerin ülkelerinde pek esameleri okunmazdı. Aynı ülkelerinde ıskartaya çıkmış futbolcuların bizde pazar bulup milyonları cebe indirmesi gibi bir durum. Bizler yurt dışına çıkıp Michelin yıldızlı lokantalarda yemek yedikçe oradaki düzeyi fark etmeye başlıyoruz. Bazen misafir şef olarak, bazen de lüks otellerde çalışmak için kaliteli yabancı şefler ülkemize geliyor artık. Swiss Otel gerçekten yemeğe önem vermeye başladı ve 5 ay önce benim de daha önce Fransa'da lokantasına gittiğim çok iyi bir şefi getirdi Türkiye'ye. Ve gerçekten merak ettim ve check-in yapmak istedim burada. Daha ilk kez geliyorum. Daha önce Gaya'ya gelmiştim. Bu Swiss Otel'in gastronomik lokantası Gaya adı. Çok merak ediyorum. Bakalım bugün yemekler nasıl çıkacak. So I'm quite excited, looking forward to it. What are the changes in the restaurant? Because did Mr. Wickens come with some of his own staff, or no? Generally, the people who come here, because of the issues with work permits, basically they come on their own. I mean, we could only bring in Turkish colleagues, but on the other hand, you know, these people, they come with a vision and they have their own training, and you cannot really tell them how to cook because they come from very serious and very distinguished schools. Yes. I mean, like this one from Michel Bras, we had one from Taiwan. I mean, Vila Shoyo in Portugal. So these people, they have a very distinct education in the professional life. Bu gelen ünlü şefler, başarılı şefler yurt dışında kendi ekipleriyle gelmiyorlar. Buradaki Türk aşçılarla çalışıyor. O da çok önemli çünkü bizim aşçıların da bu tip yeni fikirlere ve yeni tekniklere açılıyorlar bu şekilde. Bunun sonucundan çok güzel şeyler çıkabilir. So what that you choose for me today? Actually, James chose it. Yes. James chose it, and I think he tried to go to the market this morning. Okay. But apparently the market was closed when he was there. But let's see what he does. Okay, let's begin. Yes. Ben ilk çorbadan başlıyorum. Kestane çorbasından içinde. Soğuk mu sıcak mı anlamadım ama sıcak galiba. Gerçekten enfes. Kestane çorbası gerçekten çok iyi. Çok az tereyağı var. Hafif armut. Bu kestanenin işte kök sebze lezzeti ve armutun tatlımsı ekşimsiliği çok güzel. Bu tip ekmekleri de ekmek kırmızıyoruz. Çok güzel. Fransızlar çorbaya kruton genellikle koyarlar. Bir kruton gibi kızarmış ekmek. Neyse. Bu bir Fransız puy fume içiyoruz. Puy fume ile puy fuse'yi karıştırmayın. Ayrı bölgelerden. Puy fume Loire Vadisi'nde ve Sauvignon Blanc'dan, puy fuse Chardonnay'dir. Minerali olan, son derece lezzetli ve gerçekten şahsiyetli bir şarap. En önemli şey şarapta bu mineraliteyi yakalamak, bitiminde bunda var. Sanıyorum çok iyi gidecek Deniz Taray'la. Very nice nose of the wine. Very nice nose. I especially emphasize the minerality at the end, which to me the most important, I say, the feature in the wine, which is to get that. So very nice. Bu tarak yemeği birçok açıdan, teknik açıdan mükemmel buldum. Çok
iyi, çok kızgın bir tavada azıcık herhalde 30 saniye falan kızartmış. İçini lezzetini maskelememiş. Deniz tarağının iode lezzetiyle ayva ve portakal ve azıcık zencefil de çok iyi gidiyor. Çünkü hafif ekşimsi, kekremsi tatlarla bu iode tadı çok güzel birleştirmiş. Tam kıvamında. Tek eleştirim, deniz tarağı tazesini bulamamışlar. Bu daha çok ithal ediliyor deniz tarağı, anladığım kadarıyla. Imported. So, aramışlar. Bu hele böyle bir yemek çok iyi. Bir de bu hani Kuzey Ege'den falan gelen taze deniz tarağı bulunabilirse daha da mükemmel olur. Ama diyebilirim ki ülkemde yediğim en başarılı, en azından kavramsal açıdan en başarılı deniz tarağı yemeklerinden biri. I think actually, also size-wise, I don't think we have this size in Turkey. No, but it's very tasty ones. They're very nice, you know. But they're also right to the. If you cut it, you see the color inside. Yeah. It's perfect, no, isn't it? It's very nice. I agree with it. The thing is, Look at this. yeah, I say that he really cooked it perfect. Slightly pink, but very good. Perfect, because his technique is amazing. I mean, the acidity here, the sweetness, the iode taste, Saltiness. all three. Gerçekten bu füme şarabıyla bunun da içinde böyle hafif bir ayva ve özellikle ayva kokusu var. Çok uyumlu ve çok güzel bir uyum sağlanmış. Şimdi önce sunuma dikkatini çekerim. Gerçekten bu yani Batı'nın önde gelen lokantalarındaki sunum tarzı, dikkat ederseniz bu tabaklar da ona göre yemeği ön plana çıkarıyor. Onun üstüne geçmiyor, göze almıyor. İnsanın dikkatinin yemekte odaklanması sağlıyor. Şimdi çok önemli bu. Mr. Strugar söylüyordu. Ülkemizde bazı şeyleri bulmak zor, bazı şeyler de var fakat yeteri kadar yararlanmıyoruz. Bu sepstere ya da porcini, İtalyanca, seps Fransızca, bu tip mantar türü dünyanın en lezzetli mantarlarından biri. Bizde Bolu'da varmış. Biliyorum Konya Ovası'nda da var. Onu kullanmış, bravo. Yani ithal etmiyor, Türk malını kullanıyor. Üstüne görürüz bu köpük. Son derece hafif bir sos. Bu trüf mantarından yapılan bir sos. Tere kullanmış, patates kırıntısı kullanmış ve şu yeşil noktalarda terenin çektirmesi. İlk önce bu yemeğin tadına bakarım, daha sonra ördek ciğerine bakarız. Bir de şefin gizlediği bazı şeyler var. Menüyü vermiş, yemekleri sunan Osman arkadaşım da onun söylediklerini, menüde yazanları söylüyor. Fakat bir iki şey oluyor. Mesela daha önce yediğimiz deniz tarağında bir kök sebze. Ben daha çok karnabahara benzettiğim değil, yer lahanası denen türden bir kök sebzenin püresi vardı. Mesela bunda da birazcık hafif elma koymuş, bir hafif ekşimsi bir tat vermiş. Fakat bu danadan yaptığı jambonla şeyin birlikteliği, dana jambonu ve bu seps denen yabani mantar türü bir kere gerçekten çok iyi bir uyum sağlıyor ve çok çok iyi pişirmiş. Gerçekten böyle bir mantar yerseniz bir daha kültür mantar yemeyeceksiniz. Tehlikesi orada. Tabii ülkemizde var ve gerçekten bunların fiyatı da yurt dışında çok yüksek. Trüf köpüğünde, trüf çok lezzetli fakat ülkede bunun daha çok trüfün yağını kullanıyorlar. Çok fazla koyuyorlar. Çok metalik bir tat veriyor. Tam kıvamında kullanmış ve aynı yemekte hafif de çıtır, yani yumuşak tatlarla çıtır tatları da birleştirmiş. Gerek dokusal açıdan gerek de lezzetlerin bütünleşmesi açısından son derece başarılı bir yemek yaratmış. Şimdi foie gras'ı, yani bu ördek ciğeri burada yapılmış. Hafif çıtır bir kabuğa sarmış. Çıtırlığı için. Ülkemize genellikle ithal ediliyor. Nasıl kendi yapmış bilmiyorum. Öğreneceğim onu sorup. Fakat muhteşem yapmış. Yani bu Fransızların niçin bu kadar kaz ciğeri ya da ördek ciğeri sevdiğini anlamak için gerçekten bunu yemek lazım. Yanına yaptığı püre de sanırım içinde biraz kayısı var. Çok iyi uyuyor çünkü kaz ciğerinin ve ördek ciğerinin tabii ki yağlı, çok zengin bir tadı var. O tadı hafif kekremsi, ekşimsi bir tadla dengelemek gerekiyor. Ayrıca salata da kullanarak, roka da kullanarak
çok üç tattan güzel bir denge yaratmış. Biraz daha sos rica ediyorum. Gerçekten yine muhteşem bir bileşim yaratmış. Deniz levreğiyle üstü kıtır fındıklı. Yanında 2 tane hafif acımsı tad var. Çok iyi bildiğimiz pazı dolmasından mesela pazı ve rezene tadları. Onunla ve havucun hafif tatlımsı, hafif de ekşimsi asiditesiyle onu dengelemiş. Çok güzel bir bileşim yaratmış. Biraz daha sos rica ettim. İçtiğimiz Chardonnay benim Yeni Dünya stili dediğim bu Yeni Zelanda'da yapılan çok iyi bir Chardonnay. Gerçekten Yeni Dünya stili, yani böyle insana keyif veren, belki son derece rafine ya da eleganstan çok daha çok böyle tropikal meyve lezzetlerinin damakta patladığı son derece cazip bir şarap. Bunun çok güzel bir örneği. İnşallah ülkemizde de bu düzeyde Chardonnay'ler yapılabilir ileride. Dünyada gelişmenin motoru rekabet, iyi rekabet, yıpratıcı olmayan rekabet. Lokantalarda da öyle, şaraplarda da öyle. Bu tip kalite lokantalar arttıkça, aralarında rekabet de arttıkça her şey daha iyi olur. Fiyatlar aşağı iner, kalite yukarı çıkar. Ülkemizde rafine düzeydeki mutfakta eksik olan bu, yavaş yavaş ama bir 10 sene öncesine göre bakarsınız inanılmaz ilerleme var. Şaraplarımızda da öyle. Bu gerçekten deniz levreği ve lezzeti çok fark ediyor. Çünkü içi çok daha sulu. Bir de şef sanırım çok ağır ağır pişirmiş. O da çok önemli. Evet, kuzunu gerdanını ağır ağır 38 saatte 68 derecede pişirmiş. Bu ağır pişirme yöntemi genellikle çok iyi sonuç veriyor. Çünkü içi gerçekten hem pişer hem de lezzetini korur. Üstü de kıtırlaştırılabilir. Şimdi Fransa'daki şeflerin, dünyanın önde gelen şeflerin yaptığı güzel bir şey de bir yemekte o kullandıkları malzemenin diyelim çeşitli boyutlarını gösteriyorlar. Mesela kuzu gerdanını kullanırken kuzu beyni ve kuzu dili de var içinde. Kendi suyuyla birlikte. Yani bir şekilde gerçekten bir kuzu yemeği. Ben bu tip şeyleri çok seviyorum. Yani kuzun hem beynini hem dilini hem gerdanını aynı anda tatmak. Değişik tekstürler, değişik lezzetler. Fakat hepsi kuzu. Aynı zamanda sosundaki baharatları saydı arkadaşım. Pek çoğu ülkemizde bulunan baharatlar. Onlara da bir iki Hint baharatı eklemiş. İnşallah yalnız baharatlar lezzetini maskelememiştir. Şimdi göreceğim. Bununla birlikte açılan şarap da İtalya'da Amarone denen cheers bir şarap. Şimdi bu Veneto bölgesinde yapılır. İtalya'nın en önemli şaraplarından biri Amarone. Hafif kurutulmuş üzümlerden yapılır. Haşlama ette yumuşak olur ama lezzetlidir. Bu çok lezzetli. Bakın içindeki şeyini inanılmaz. Güzelliğe bak. Bizim tam incikçe ve gerdandan. Fakat yanındaki şey de çok hoş. Şimdi dil herhalde bu olacak. Çok güzel. Baharatlarını o kadar ustaca kullanmış ki 7 ayrı baharat kullanmasına rağmen çok güzel birleştirmiş. Bunlar kuzunun lezzetine bir ek boyut ekliyor fakat o lezzetin yerine geçmiyorlar hiçbir zaman. Ve bu şarapla birlikte bu 1+1 4 demek lazım. Bu 1997 senesinde ayrıca çok iyi bir seneydi o sene Veneto bölgesinde ve Amarone'ler çok başarılı. İkinci düzeyde Amarone şaraplarının adı yani o bölgeden Valpolicella'dır. Aynı üzümler kullanılır. Amarone de verim daha düşük olduğu, üzümler kurutulduğu için daha tabii yoğun hale geliyor şarap. Bu kuzuyla birlikte muazzam bir çok başarılı bir evlilik yaratıyorlar diyebilirim. Bir de bu etin bu şekilde 38 saatte pişmesi bu kadar yavaş için tabii yağlı bir parça gerekiyor ki kurumasın. Ama yağ lezzeti damağınızda kalıyor ama et yağlı değil. Çünkü pişince yağlar tabii erimiş. Bir yerde
her şeyin en iyisi bu. Çünkü hem yani yağ görmüyorsunuz fakat onun lezzetini fark ediyorsunuz. Fark etmek imkansız. Yani bunu yani Vedat Milor ya da başka bir biri olmak gerekmez. Yani bu işi profesyonel olarak yapmak gerekmez bunu sevmek için, eminim. Hepimizin damak zevkine uygun. O açıdan şefi çok takdir ettim. Böyle bir yemekten sonra çok lezzetli, gerçekten tropikal meyveler çok uygun. Bunda ananas ve Hindistan cevizini birleştirmiş. Üstünde tabii şekerden yapılmış. Yanında da meyveler. Bunda Fransızların sablé denen bisküvisi. Üstündeki de tabii ki kurutulmuş dehidrate dedikleri elma. Üstündeki de kekikli dondurma. Bu lezzetlerle ve güzel sunumlarla şef bitirmek istemiş bu yemeği. Ben gerçekten bu tropikal meyve lezzetlerini çok seviyorum. Özellikle bu tip güçlü yemeklerden sonra böyle çikolata canım istemiyor ya da çikolatalı tatlılar. Daha çok, bu kadar çok yedikten sonra meyvemsi tatlar benim tercihim. Şef de sanki onu hissetmiş önceden. Muazzam. Bu beze, öyle bir beze yapmış ki içinde gerçekten harikalar yaratıyor. Yani bu bir sanatçı. Bu düzeyde yemek yapman gerçekten bir sanat işi. Artık yemek zanaat olmaktan çıkıp sanata doğru yöneliyor ama dikkat etmek lazım. Çünkü yemeğin sanat düzeyine erişirken lezzeti ikinci plana atmamak lazım. Lezzet her zaman önde olmalı. Yoksa çok güzel görünen bir şey yersiniz ama lezzet yoksa ne olacak? Ben ne yapayım o yemeği yani? Şimdi yediğimiz elmalı turta da gerçekten çok çok lezzetli. Bu sablé denen hamur kıtır ve hafif gerçekten tereyağı lezzeti var. Tabii şef çok iyi Fransız, çok önemli Fransız şefin yanında Michel Bras çalışmış. Bu tekniği de çok iyi kapmış. Benim tercihim her şeye rağmen bu ilk yani ananas ve Hindistan cevizli olanı. Fakat bu 10'sa bu 9. Yani ikisi de çok güzel. Elmalı da çok sevebilirsiniz. Şimdi ülkemizde bazen hepimizin canını sıkan olaylar, durumlar, davranışlar oluyor. Fakat aslında birçok yerde de çok ileri gidiyoruz. Bu çok güzel bir şey. Şimdi ben gençken daha Galatasaray Lisesi'ni bitirdiğim zamanlarda mesela Amerika'ya gitmek çok önemliydi. Amerika'da okumuş bir Amerika falan, ama Amerika'da çok kötü üniversiteler var. Tabii mesela bir Harvard'la bir çok ikinci, üçüncü sınıf bir üniversitenin farkı bile bilinmezdi. Mutfakta da öyle. Uzun süredir batılı bir şef kim gelirse gelsin, işte Fransız yemeği yapıyor adam falan denirdi. Çoğu kötü yemekler. Yavaş yavaş artık Hanya ile Konya'yı sapla samanı ayırt ediyoruz ve düzey çok artıyor, yükselmeye başladı. Bugün yediğim yemek de bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu James Wickens, gerçekten dünya çapında bir şef ve meşhur Michelin diliyle konuşursak burada bir de değil artık. İlk kez ülkemde 2 yıldız hak eden bir yemek yedim. Yani bu dünya çapında bir lokanta. Şu ana kadar gerçekten yediğim Fransız diyeyim en iyi Türk malzemeleriyle yapılmış en iyi yemek. İnşallah böyle lokantaların sayısı artar ve giderek rekabet de artar. Biliyorum tabii ki ucuz bir yer değil ama gerçekten özel bir gününüzde gelip bu lokantayı denemenizi kuvvetle öneriyorum. Yani yemeğe bakış tarzınızı, perspektifini bile değiştirecektir ve tahmin ediyorum ki benim önüme gelenler ve bu düzey her masaya çıkacak. Küçük bir lokanta ve şef gerçekten mükemmeliyetçi. Şu ana kadar ülkemde yediğim en iyi batı tipi yemek. Swiss Otel'in üst katında yer alan Gaya, Tadı Damağımda programı içerisinde lezzeti, fiyat kalitesi, ambiyansı ve içecek menüsüyle Vedat Milor'dan tüm yıldızları alabilen ilk yer olmayı başarıyor. Tadı Damağımda reklamlardan sonra devam edecek.
Antakya'ya gitmişken humus yemeden dönmek olmaz tabii ki. Gerçekten de humusun en güzeli burada yapılıyor. Kötüsü yok ama iyisi var, daha iyisi var, bir de en iyisi var. Vedat Milor'a göre en iyisinin adresi Leban. Antakya'da biz çekeceğimiz 1-2 yeri önceden belirledik. Sonra geçenlerde konuştuğum bir arkadaşa çok güzel humusu olan bir yerden bahsetti. Mutlak onun humusunu denemen lazım diye. Adı Leban. Onu gördük ve buraya daha önceden haber vermeden çekim yapmaya geldik. Kabul ettiler. Şimdi orada humus denemek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayhan Bey. Sağ olun. Sizi çok duydum adınızı. Evet. Bu şöyle oldu. Şimdi kusura bakmayın, önceden haber veremedik. Son anda çıktı. Buyurun, ben humusun size hemen tattıracağım ama bir iki çeşitimiz daha var. Onları tatmak isterseniz mutlaka herhalde. Çok az alacağım ama. Mutlak. Tatmak için tamam. Buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun efendim. Burası da ayrıca çok da tipik bir yer siz epey eski bir yer anladığım kadarıyla burası. Fotoğraflardan. Evet, şimdi fotoğraflardan bakarak zaten Antakya'nın şu anda en eski lokantacısı biziz. Evet. Ben 3. kuşağım, 4. kuşakta yolda zaten. Yok mu 4. 4. kuşağımız da burada. O da çalışıyor. Evet, burada beraberiz. 86 yıl önce rahmetli dedem hastalık nedeniyle buraya geliyor İskenderun'dan. Astım hastalığına iyi de geliyor burası. Ondan sonra işini burada kuruyor. Geri dönmüyor. 86 yıldan beri humus işini devam ediyor. Burası 110 yıllık bir bina. Çok eski bir Antakya evi. Hakikaten. Hem dokusunu korumak hem eski evleri yaşatma adına böyle bir karar aldık. 2,5 yıl süren bir tadilattan sonra her şey aslına uygun bir şekilde ayak basar basmaz şeydim. Hele şu dikiş makinesi bana da rahmetli ninemi hatırlattı. Humusun aslında formülü çok basit. Gerçek nohut kullanacaksınız. Nohut tozu değil. Ama nohutun ince kabuklusu ve iyisi olacak. Sonra tahin. O da kalite. İyisini kullanacaksın. Bir de bu işin doğru oranını, yani ne kadar tahin kullanacağını bileceksin. Leban yeni ama burayı işleten yoğurtçu ailesi bu işi 3 kuşaktır yapıyor. Humusları muhteşem. Çam fıstığıyla yapılmış. Hem de en güzel, en kaliteli çam fıstığı. Evet. Vallahi bu müthiş bir humusa benziyor. Yani burada çam fıstığı ve domatesin dışında her şey kendi imalatımız. Turşuyu da kendimiz yapıyoruz. Vallahi süsleme çok güzel de tat müthiş. Şimdi bu yani sizin söyleyeceğinize ben söyleyeyim. Şimdi birçok kişi kendini tabii, yani herkes kendi yaptığı işi beğenir. Doğru. Ama bir de müşterinin takdir etmesi var. Şimdi bir kere tahin oranı tam yerinde bunda. Fakat tahmin ediyorum sadece hani İstanbul'da diyorum ben kullanılıyor genellikle, nohut tuzu kullanıyorlar, patates falan giriyor. Bu mesele o değil, bir de tabii nohutun kalitesi var, bir de tahinin kalitesi var. Evet. Bu adeta tatlımsı bir tahin. Yani belli ki gerçekten siz çok biraz paraya kıymışsınız yani malzeme almakta. Çok teşekkür ederiz. Bu müthiş bir humus. Yani hakikaten müthiş bir humus. Ayhan Bey onu tek bir humus deneyerek karnı aç uğurlamayı misafirperverliğine yediremiyor. Israr üzerine bakla ezmesinin de tadına bakıyor Vedat Milor. Ayrıca kaytaz böreği ve maklube. Bakla ezmesi de humus kadar lezzetli. Sabahleyin özellikle karınlarını çok iyi doyurup diğer adı da beton dedikleri. Beton gibi oturur işte, değil mi? Gibi oturur. Bu da tereyağla galiba. Bu yok, zeytinyağlı yapılır. Tereyağıyla pek denilmedi. Aslında denilmedi. Ona denemek lazım. Bu zeytinyağıyla, evet. Bu şeyden farklı, havadan farklı. Havadan çok farklı. Bu çok daha muz doku olarak daha yumuşak, daha şey. Humus gibi eziliyor. Yalnız bir özellik daha var. Bunda da kabuk yok. Bu da çok nefis. Gerçekten bu da çok nefis. Yani arada seçim yapamam da ham maddesi farklı ama işlem aynı yani. İşlem aynı, evet. İşlem aynı malzeme. Bunda da biraz tahin var içinde. Tahin, evet. Tahin oranı da çok önemli burada. Yani biraz fazla atarsanız bozuyor, az atarsanız da bozuyor. Bunun kıvamını çok iyi oturtmak gerekiyor. Artık siz dededen beri herhalde aynı kıvam devam ediyor.
Evet, bakırdan sonra bizim de Antakya'ya özgü bir kaytaz böreğimiz var. Bu da çok özenle hazırlanır. Evde normal hamurun üzerine şöyle diyeyim. Yağlı hamur mu? Nasıl? Yağlı biraz hamurun üzerine lahmacunun daha kalın hali diyorum. Tamam. Bir kez yedim onu İstanbul'da. Öteki Evet. bir şeyden daha bahsettiniz. Maklubeydi. Maklubeydi ondan. Maklube. O ikisi şeysi de makbule geldi. Makbule. Maklube. O aslında maklube Arapça kökenli. Ters çevir anlamında, oturtma anlamında Paten falan geliyor herhalde. Ters çevir anlamında da geliyor. Anladım. Oradan. Aslında onun da görsel Leban'ın anlamı nedir? O da Arapça kökenli. Leban aslında Antakya ve Arapça'da yoğurt demek ama Labni değil mi yoğurt? Labni. Leban diye söylenir. Bizim de soyadımız yoğurtçu olduğu için hemen o Leban diye oturturduk ama daha önemlisi çok önemli savaşlar oldu. İnsanlar yan yana komşu ülkeler Araplar ve İbraniler. Ortak kullandıkları tek kelime beyaz anlamına geliyor aynı zamanda. Oradan da esinlendik. Biraz da yoğurtçudan gelen hepsi uydu yani. Hepsi uydu, çok birbirine oturttuk ve hoş bir isim çıktı Levan. Peki. Bu da meşhur kaytaz böreği. Güzel, hakikaten lezzetli bir şey benziyor. Kalın lahmacunun şeyi dediniz kalın gibi. Lahmacun diyorum ben Kalın buna. lahmacun. Bakayım. Bu elle yiyeceğim herhalde. Tabii. Normalde Antakya yemeklerinin çoğu da böyle el ve ekmekle genelde yeniyor. Az yağlı yumuşak hamur. Evet. Güzel bu. Tam kahvaltılık da bir şey bu gibi. Biraz çayla beraber, Çayla beraber. Özellikle kahvaltı sonrası çok güzel gider. İçinde de bol susam falan bir şeyler. Çörek otları. Çörek değil de onun kıyma, soğan, birkaç baharat çeşidi. Bazı baharatlar var içinde. Evet, bazı baharat çeşitleri. Ama ana maddesi de kıyma ve soğan. Kıyma soğan. Yani baharatla da biraz güzelleştiriliyor. Lezzetli bir şey. Yani çok deniz lahmacun tipi. Maklube, patlıcan, pirinç, gerdan eti ve tereyağla hazırlanan bir tencere yemeği. Halep mutfağının medarı iftiharı bir yemek. Özel günlerde hazırlanırmış. Burada haftanın belli günleri bulunurmuş. Gitmeden mutlaka telefon edin. Bu müthiş bir şey ya bunu hatırlamak. Evet, bu bayağı ya zahmetli. lezzeti de eminim güzeldir kokusundan ama bu korkunç bir şey bu. Bunu yaparken tek başınıza yiyemiyorsunuz. Mutlaka komşulara da dağıtmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da bir özelliği de böyle. Malzemelerini anlatın. Neler var içinde? Malzemelerde işte pirinç var. Kaliteli bir pirinç olması gerekiyor. Daha önceden hazırlanan o patlıcanlar, kemer patlıcanlar kızartılıyor. Evet. Onlar işte tepsiye dizildikten sonra pilav üstüne oturup baharatlarla badem ve çeşitli baharatlarla çam fıstığıyla evet. Ama önemlisi de eti çok önemli olması gerekiyor. Löp olması gerekiyor. Çok yumuşak olması gerekiyor. Ağızda erimesi gerekiyor. Et de çok önemli. Tabii soğan da içinde. Bu da etin gerdan kısmı falan gerdan mı? kısmı genelde. İncik gerdan falan. İncik evet löp diyoruz. Evet. Bunu bozmak aslında üzülüyor insan yani bu güzel şey bozduğu için. Zaten patlıcanlar tek tek olduğu için herkese bir çeşit düşüyor. O soğanı da. Her şey evet. Herkese bir parça düşüyor. Ama dediğim gibi komşular mutlaka bunların yemesi gerekiyor. Bunu her yapan komşusuna dağıtır. Öyle mi? Evet, onun için büyük ve geniş yapılır. Bu yani asıl Suriye yemeği mi? Evet, Arap yemeğidir. Anladım. Ama biz biraz daha da güzelleştirdik. Tarçın epey baskın tadında. Tarçın da evet. Çeşitli baharatlarla bezeniyor. Kere patlıcanlı pilav nefis bir şey. Pilavla patlıcan çok iyi giden birbirine. Doğrudur. Önce valla bunu kim hazırladıysa eline sağlık yani. Geçenlerde güzel perde pilavı yedim. O da zor bir şey ama birçok şey yoktu içinde. Mesela ne bileyim keklik yerine işte tavuktan yapılıyor. Fıstığı, bademi falan kullanmamış içine biliyorsunuz falan. Bu baharatlarıyla, patlıcanıyla, eti de çok lezzetli. Bu hakikaten ilginç bir şey. Yani bunu hazırlamak çok zor olsa gerek. Çok zor. Ayşegül ablamız işte bayağı bir emek sarf eder burada. Hanımlar yapıyor. Hanımlar yapıyor evet. Valla bu Leban'a biz ayaküstü uğradık ama gerçekten çok büyük güzel bir tesadüf oldu. Çünkü burada ben Hatay'da olduğumu, Antakya'da olduğumu anladım. Çünkü burada yediğim
özellikle gerek humus gerek baklıdan yaptıkları fava değil, bakla ezmesi diyelim, gerek de maklube hiçbir şekilde İstanbul'da bulamayacağım lezzetler. Eğer Antakya'ya gelirseniz bu küçük dükkana uğrayın. Aynı zamanda karşıda da, yani lokanta dışında da bir ufak bir dükkanları var. Humusu dışarıya da veriyorlarmış. İstanbul'a bile getirebilirsiniz. Roma'dayken Romalı gibi davran diye bir deyim vardır. Yani yöre halkının bildiği ve yaptığı işlerde bir hikmet vardır. Antakya'nın en özel lezzetlerinden bir tanesi de kağıt kebabı. Gidiyorsunuz kasaba, seçiyorsunuz etinizi, gözünüzün önünde zırhla çekiyorlar. Yassı şekle getiriliyor, yağlı kağıda yerleştiriliyor. Yanına da soğan, biber ve domates. Koy tepsiye, ver kasabın karşısındaki fırına, güzelce pişsin. Sonra da kasabın attığı 2-3 masadan birine kurul ve afiyetle ye. Vallahi üstadım, bu şahane bir şey. Afiyet olsun efendim, hoş geldiniz. Bunu ama kolay lokantada bulmak zor herhalde, bu kadar tarih şu anda. Çünkü gözümün önünde siz bunu bıçak kıymasıyla tam istediğim döşten şey yaptınız. Döş kaburga kısmından yaptık. Bıçağı kıydığımız için daha lezzetli olur. Sonra hemen fırına girdi, çıktı. Bu yağlı kağıtta, tepside. Buraya ben bunu hiçbir yerde görmemiştim. Bu yalnız bize ait olan bir kebap. Tepsi kebabı da var, o da bu et aynı. Kebabı, tepsi kebabı da aynı şekilde ama fakat o üzerine salça falan sos yapıyoruz. Salça var, sosyal, daha sulu, daha şey oluyor bu şekil. Ama etin özü bu. Etin özü bu. Bu çok güzel bir şey yani, bunu çarşıda yiyebilirsin. Yalnız bu Antakya'da, burada bu çarşıda yiyebiliriz. Yani dışarıda Harbiye'de falan olsa yine yiyemeyiz. Yiyemezsin değil mi? Bu tadı veremez. Tabii bunu en güzeli hakikaten böyle, onu da öğrendim. Burada pideyi alıyorsun. Tabii. Şöyle ikiye ayırıyorsun. Bu da o fırından çıktı pide. Evet. Bundan sonra şöyle küçük bir parça, parmakla keselim parçayı, bıçak gibi. Bıçak gibi kesiyoruz. Sonra bir dakika, ben şuraya sosuna da buluyorum biraz. Sosuna da buluyorum. Sonra 3 parmakla al. Hatta içine biraz soğan da konabilir, değil mi? Tabii. Soğan burada çok güzel oluyor tabii fırında pişince. Ondan sonra közlenmiş soğan. Sonra afiyetle. Çok güzel. Burada bu gelenek yani. Evet, bizim geleneğimiz budur. Peki herkes bunu alıp burada mı yiyor, evine götürüyor mu? İsteyen evine de götürebilir. Burada da yiyebilir. Evet, burada da yiyebilir. Bazen bıçakla çekiyorsunuz, bazen makineyle çekiyorsunuz. Esas bu bıçakladır. Façimi daha kolay, fazla olunca makine çekmek mecburunda kalıyoruz. Pratik hemen şıpşak olsun diye. Ama özü bu. Bıçakla kıyılacak, kağıda açılacak. Tabii tadı farklı. Bıçak kıyması daha sulu, daha lezzetli oluyor. Tabii. Evet, bu çok güzel bir şey vallahi. Bunu sağ olun. Ben bir daha yani Antakya'ya gelen insanın bunu yemeden gitmesi olmaz. Olmaz tabii. Tadı damağımdadan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı lezzetlerde görüşmek üzere.